Demir kuşa binmiş vatan elleri, dönmedi yuvaya, gelmedi geri. Haber salın dostlar, sarın her yeri. Kanadı kırıldı, düştü şehitler. Oy oy, düştü şehitler. Yüce dağ başında duman bürünür, yiğidin kefeni alkan görünür. Analar bacılar yerde sürünür, yüreği dağladı, yaktı şehitler. Yaktı ciğerimi, yaktı şehitler. Gökyüzünde ecel şerbetin içti, katar katar olup dünyadan göçtü. Felek tırpanını bizlere biçti, Murat alamadan soldu şehitler. Dostlar selamun aleyküm. Videoma Gürcistan'da düşen uçağımızda şehit olan askerlerimizi ve bu vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve sonsuz şükranla anarak başlıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet. Olup yere dökülsün, bayrağa sarılıp selam çakılsın. Peygamber yanına kondu şehitler, kondu şehitler. Dostlar, bir önceki videomda birinci bölümünü paylaştığım Afyonkarahisar'da Kurtuluş'un toprakları yolculuğumuza şimdi ikinci bölümüne devam ediyoruz. Bu bölümde Çiğiltepe'den Yıldırım Kemal'e, Zafertepe'den Dumlupınar Şehitliği'ne kadar bağımsızlığımızın bedelini kanlarıyla yazan kahramanlarımızın izini sürmeye devam edeceğiz. Yolumuz üzerindeki diğer şehitliklere de uğrayıp o büyük mücadelenin ruhunu hep birlikte hissedeceğiz. Eğer ilk bölümü hala izlemediyseniz açıklamaya bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Gezime Büyük Taarruz'un en trajik ve en hüzünlü hikayelerinden biri olan Albay Reşat Çiğiltepe ile başlıyorum. Çiğiltepe'nin destansı ve yürek burkan hikayesini Doktor Selim Erdoğan'ın hazırladığı Afyon'dan İzmir'e Adım Adım Büyük Zafer serisinden dinleyeceğiz. Hazırsanız izlemeye başlayalım. 27 Ağustos gününün, yani taarruzun ikinci gününün en önemli ama aynı zamanda belki de milli mücadele tarihinin en trajik olaylarından birinin yaşandığı yer burası. Çiğiltepe bloğundayız. Şimdi Çiğiltepe bahsi geçtiği zaman Büyük Taarruz'da çok fazla hurafe dolaşıyor ortada. Özellikle sosyal medyada sürekli dolaşan, yani olayın hamaset boyutunu biraz daha ön plana çıkaran bir söylem var. Deniyor ki Reşat Bey söz verdiği süre içerisinde alamadığı için canına kıydıktan hemen sonra yarım saat içinde askerleri 57. Tümen Çiğiltepe'yi almıştır. Şimdi Büyük Taarruz'un önemini, Reşat Bey'in kahramanlığını, görev aşkını ve namus bilincini ön plana çıkartmak için böyle bir abartı yapmaya gerek yok. İşin doğrusu şu: Reşat Bey canla başla taarruz eder 57. Tümen Çiğiltepe bloğuna. Çünkü Çiğiltepe bloğu aslında muharebenin stratejisinde başlangıçta kesin sonuç aranan bölümün içinde değildir. Burası o asıl taarruz siklet merkezinin sol kanadında, batıya doğru, daha çok Yunanlara, buradaki birliklere oyalama taarruzu yapılan bir yerdir. Kesin sonuç aranan kısım daha doğuda. Daha önce bahsetmiştik. Tınaztepe, Belentepe, Kalecik Sivrisi kısmında. O nedenle burada 57. Tümen'in arkasında fazladan ihtiyat birlikleri, ihtiyat tümenleri ya da daha doğudaki birliklerde olduğu gibi tümenlerin kendi bataryalarının dışında ağır topçu alayı tarafından desteklenmek gibi bir durumu yoktur. 12 topluk kendi bataryalarıyla
ve kendi 3 alay ve bir hücum taburundan oluşan kendi mevcuduyla burada mücadele edecektir. Asli görevi burada cepheyi yarmak değil, buradaki birlikleri oyalamaktır. Yani kendi yağıyla kavrulmak üzere kurgulanmış bir taarruz planının parçasıdır. Fakat ilerleyen evrede 27 Ağustos günü cephe yarıldıktan sonra Çiğiltepe ve Toklu Sivrisi'ndeki Yunan birliklerinin koruma maksadıyla burada kaldığı ve onlar geri çekilmediği sürece de geri kalan birliklerimizin çekilen Yunanların peşine düşemeyeceği ortaya çıkınca mecburen burada da taarruz ederek Çiğiltepe bloğunu komple direnek noktalarını ele geçirmesi artık emredilir. Mustafa Kemal Paşa bizzat arar onu. Ve ikinci aramasında da artık Reşat Bey, Miralay Reşat Bey söz verir. Evet, yarım saat içerisinde alacağım komutanım, söz diye. Şimdi bu geçen yarım saat içerisinde neler olur? Birincisi, Çiğiltepe öyle süngü zoruyla kolay kolay alınabilecek bir blok değil. Çiğiltepe hakikaten özellikle güney tarafı çok sarp. Geri kalan taarruza müsait fiziki bölümleri ise şu şekilde baktığınız zaman göreceksiniz zaten. Yayvan ama göz alabildiğine uzanan, yani yaklaşık 1-1,5 kilometreye yakın düz bir satı oluşturan bir cephe. Şimdi buradan Türk askeri hücum ettiği zaman 1 kilometrelik bir açıklığı nereden bakarsanız bakın kat etmek zorunda. İlerideki tepelere yerleştirilen 2-3 tane ağır makinalı tüfekle çok rahat burayı kontrol altına alabilir Yunanlılar. Ki nitekim öyle yapıyorlar. Bakın, Çiğiltepe üzerinde 5 tane direnek merkezi var. 1 değil, 2 değil, 5 tane. Bu 5 direnek merkezinin 4'ünü almayı başarıyor 1,5 gün içerisinde Reşat Bey. Ama o son direnek merkezi, hemen arkamızda kalan direnek merkezini almak mümkün olmuyor. Çünkü çok geniş bir açıklık. Yunanlar ağır makinalarıyla çok güzel orayı kontrol ediyorlar. Ve tümenin kendi bataryaları yetmiyor artık. Çok ağır zayiat veriyorlar. Bakın, şu anda bulunduğumuz yer Fundalı Tepe'nin eteğinde, Çiğiltepe bloğunda 37 ve 39. alayların taarruz ettiği kesim. Şu gördüğünüz alanda gördüğünüz bu taş birikintilerinin hepsi Çiğiltepe taarruzunda şehit olan 57. Tümen'in askerleri. Burada yaklaşık şu anda benim etrafımda 60'tan fazla şehit defni var. Bu şartlar altında o geçen yarım saat içerisinde zayiat giderek artıyor. Buna karşılık o direnek bir türlü düşmüyor. Arkadan ihtiyat gelmediği sürece, takviye gelmediği sürece de düşme şansı yok. Reşat Bey'i o an gözümüzde canlandıralım. Cephe yarılmış. Türk ordusu zafere gidiyor. Bütün birlikler yavaş yavaş Sincanlı Ovası'na iniyorlar. Ve Reşat Bey'e söz verilen tek takviye Süvari Tümeni, 2. Süvari Tümeni Kırka'daki Yunan birliğini aşıp kuzeyden güneye doğru taarruz ederek destek veremediği için Reşat Bey burada tek başına zaferin önündeki kendini engel olarak görüyor. Ve o yarım saatin sonunda verdiği sözü de tutamadığı için başkomutana kendine göre bu engeli ortadan kaldırıyor. Canına kıyıyor. Reşat Bey intihar ettikten sonra yarım saat içerisinde burası ele geçmiyor. Çünkü geçemez. Hakikaten her tarafı çok iyi tahkim edilmiş, adeta bir kale gibi. Ve buradaki alay, Yunan alayı akşam 6-6.30'a kadar dayanıyor. Ne zamana kadar? Artık ona da çekilebilirsin emri gelene kadar. Yaklaşık Reşat Bey vefat ettikten 6 saat sonra Yunan birliği buradaki direneği de terk ettikten sonra 57. Tümen Çiğiltepe bloğunun tamamına hakim oluyor. Şimdi çok trajik bir olay olduğu için çok fazla Çiğiltepe ön plana çıkar. Ama daha önce söylediğimiz gibi asıl yarma yeri daha doğumuzda. Fakat Çiğiltepe'deki bu kanlı muharebelerin bilançosu da yaklaşık 150 şehidimizdir. Yıldırım Kemal ve arkadaşlarına değinmeden olmaz. Bir klişe yapmak istemedim. Yıldırım Kemal şehitliğinde, eski adıyla Küçükköy, yeni adıyla Yıldırım Kemal tren istasyonunda anlatmak istemedim bu olayı. Çünkü o müfreze sadece kahraman Yıldırım Kemal'den ibaret değildi. Eminim o ulu şehidimiz de kesinlikle sürekli sadece kendi adının anılmasından rahatsız olurdu. Onun bir müfrezesi vardı. Daha doğrusu birden fazla müfreze. Doğrudan tümenlerden, süvari tümenlerinden demir yolunu, yani Afyon-İzmir demir yolunu tahrip etmek, Afyon'un İzmir'le olan bütün muhaberesini de, telgraf ve telefon hatlarını da koparmak, bağlantısını kesmek için gönderilmişlerdi. Bunlar tahrip müfrezesi olarak geçiyordu.
Şu anda o müfrezenin bu görevi ifa ederken vatana eklediği şehitlerimizden bir tanesinin yanındayız. Burası Afyon'un Başkimse köyü. Başkimse'den Küçükköy'e kadar ki bu hat boyunca muhtelif menfezlere yerleştirdikleri tahrip kalıplarını infilak ettirerek bu demiryolunu tahrip etmek istediler. Aslında bu operasyon 27 Ağustos günü başlamıştı. Fakat Uşak yakınlarında bulunan ikinci tümeni, Yunanların ikinci tümeni ki bu tümen 5 alaylı şişkin bir tümen, neredeyse 2 tümen boyutuna yakın. Buraya ivedi olarak bir alayını demiryolu muhafızlarını takviye etmek için gönderince 28 Ağustos günü, yani 100 sene önce tam bugün burada muharebeler şiddetlendi. Çok fazla şehit verdik. Akdeğirmen tarafında da yine 20'ye yakın şehidimiz var. Ayaşlı Yüzbaşı Raif ve arkadaşları. Aynı şekilde burada Yıldırım Kemal ve arkadaşları. Hemen Küçükköy, eski adı şimdiki Yıldırım Kemal'de, onların da şehitliği var. Burada çok çetin mücadeleler oldu ama sonunda bir şekilde Afyon'la İzmir'in, hatta İzmir'e kadar gitmeye gerek yok, Uşak'taki işte bu ihtiyatta bekletilen Albay Gonatas'ın ikinci tümeninin irtibatını koparmayı başardı bu kahramanlar. Çok büyük bir iş gördüler. Dostlarım, birinci bölümde Büyük Taarruz'un Dumlupınar aşamasında kalmıştık. Bu ikinci bölümde ise Dumlupınar Üniversitesi'nin hazırladığı YouTube videosundan kaldığımız yerden hikayeyi dinlemeye devam ediyoruz. Ordumuzun yegane hedefi Yunan ordusunun içinde bulunduğu kapanı daraltarak çekilme yollarını kesmekti. Bu bakımdan Dumlupınar, Altıntaş ve Çalköy'ün bulunduğu bölge çok büyük bir önem taşımaktaydı. 29 Ağustos günü Başkumandan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa ile durumu değerlendirdi. Bu bölgelerdeki düşman süratle mevziini boşaltarak çekilmeye mecbur bırakıldı. Dumlupınar bölgesindeki düşmanın Banaz istikametindeki çekilme yolu kapatıldı. İkinci ordu 1,5 günde 70 kilometre yol alarak Çalköy istikametine yöneltildi. 30 Ağustos'ta Mustafa Kemal Paşa meydan muharebesinin sevk ve idare edildiği bölgeye geldi. Kendi ifadesine göre Çalköy, alevler içerisinde yanıyor, batısında ve kuzeyinde patlayan top sesleri duyuluyordu. Bölge adeta bir cehennemi andırıyordu. Şiddetli çatışmalar neticesinde Yunan ordusu tamamen kuşatılarak büyük bir kısmı imha edildi. 30 Ağustos 1922 günü taarruz harekatı Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı. Büyük taarruzun bu son safhası Türk tarihine Başkomutan Meydan Muharebesi olarak geçti. Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat idare ettiği 30 Ağustos 1922 tarihli Başkomutan Meydan Muharebesi sonunda düşman ordusunun büyük kısmı dört taraftan sarılarak tamamen yok edildi veya esir edildi. Düşmanın kalan bölümü ise geri çekildi. 30 Ağustos 1922 Başkomutan Meydan Muhaberesi şeması önündeyiz. Şimdi burada baktığınız zaman Yunan birlikleri var. Karşısında Türk birlikleri var. Onu çevrelemiş. Yine aynı şekilde burada Başkomutanlık karargahı, yani şu an bulunduğumuz Zafertepe 1. Ordu Karargahı, 4. Ordu Karargahı, Başkomutanlık Atatürk buradan yönetiyor. Ve burada da baktığınız zaman 5. Tümen, 11. Tümen, 16. Tümen, 61. Tümen, 23. Tümen. Yani buralara baktığınız zaman şu Yunan'ı burada çevrelemiş oluyor. Çevrelemişler Yunan'ı. Ve Yunan buradan kaçıyor. Buradan artık kaçışı İzmir ve İzmir'den denize dökülüyor. Bu şekilde burada da Yunan'ı burada bu tümenler durduruyor. Bu şekilde savaş oluyor. Zaferden bir gün sonra Kütahya Çalköy'de yıkık bir evin avlusunda bulunan kırık bir kağnı arabasının başında komutanlarla görüşen Mustafa Kemal Paşa 1 Eylül'de o meşhur emri verdi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!
Bu emirle harekete geçen Türk ordusu düşman güçlerini amansızca takip etti, 2 Eylül'de Yunan komutan Trikopis'i esir aldı ve nihayet 9 Eylül 1922'de muzaffer olarak İzmir'e girdi. Kütahya'nın Dumlupınar ve Altıntaş bölgesinde gerçekleşen savaşlar esnasında pek çok hadise yaşandı. 31 Ağustos 1922 günü muharebe meydanını gezerken, Başkumandan Mustafa Kemal Paşa, şehitler arasında düşman tarafından atılan top mermisinin açtığı çukura gömülmüş bir sancaktar gördü. Bu aziz şehit, toprağın üstünde katılaşmış koluyla sancağı dimdik tutmaktaydı. Manzara karşısında duygulanan başkumandan, savaş sonrasında yapılacak şehit asker anıtı için bunun sembol olmasını emretti. Bu abide Türk vatanına göz dikeceklere, Türk'ün 30 Ağustos günündeki ateşini, süngüsünü, hücumunu, kudret ve iradesindeki şiddeti hatırlatacaktır. Dumlupınar Zaferi pek çok kahramanlık hikayeleriyle doludur. Bunlardan birisi, bölgede çobanlık yapan ve Sakatların İsmail olarak bilinen genç bir çobanla alakalıdır. Sakatların İsmail hayvanlarını otlatırken 7000 kişilik bir Yunan ordusuyla karşılaşır. Bu Yunan ordusu Bursa yolunun neresi olduğunu sorar ona. O da yanlış yol gösterir ve onların bir vadiye doğru gitmesini sağlar. Çoplan bir dereye götürüyor. Bütün varlıklarını hepsini oraya giden oraya doğru yolluyor. Gidiyorlar koca Çoplan dereden çıkamıyorlar hiç. Bir tarafa çıkamıyorlar. Orada onları bozguna uğratıyorlar. Yunan ordusu sadece askerler değildir. Yanlarında teçhizatları, malzemeleri, araç gereçleri de vardır. Vadiye doğru gidince bir nevi kapana kısılmış olurlar ve bu süreçte de Türk ordusu gelerek imha eder. Fakat Yunanlılar İsmail'in yanlış yol fark ettikten sonra orada şehit ederler. Kütahya'nın Dumlupınar ve Altıntaş bölgesinde gerçekleşen savaşlar esnasında pek çok hadise yaşandı. Bunların en bilinenlerinden biri, Balkan Savaşları'na katılmak üzere köyünden ayrılan ve bu esnada 8 yaşındaki oğlu Mehmet'i bırakmak zorunda kalan Kara Ali Çavuş'un hikayesidir. Dumlupınar Altıntaş bölgesinde harp olurken Çertmeli Kara Ali Çavuş 11 sene Balkan Harbi'nde, Cihan Harbi'nde savaşaraktan en son Dumlupınar Savaşı'nda bulunuyor ve orada da oğlu Mehmet Onbaşı ile bir araya geliyor. Hiç tanımadığı halde oğlunu burada özlem gideriyorlar. Baba oğul yaptıktan sonra cepheye giriyor. Orada şehit düşüyor. Babasını oğlu kolları arasında alıyor. Dumlupınar topraklarını gömüyor. Buradan tekrar oğlu cephede sancaktarı olarak askerin başında önünde İzmir'e doğru yürüyor ve düşmanı kovalayaraktan İzmir'e girerken İzmir yakınlarında düşman ateşinden şehit oluyor. Onu da oraya gömüyorlar. Allah bin kere razı olsun. Onlar olmasaydı biz şu anda bu memlekette bulunamazdık. Allah bin kere onlardan gani gani rahmet eylesin. Onlara rahmetle anıyoruz. Kurtuluş mücadelesinde 2 oğlunu şehit veren ve kendisi de fiilen savaşlara katılan Aydınlı Ayşe Çavuş, zaferin unutulmaz mimarlarındandır. Ordu-millet dayanışmasının doğal bir sonucu olarak zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi, Türk milletimizin bağımsız yaşama isteğinin en açık ifadesi oldu. Bu zaferle sadece vatan toprakları düşman işgalinden kurtarılmadı. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde millet egemenliğine dayanan bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci başlatıldı. Kışlanın önünde. Sevgili dostlar, Büyük Taarruz'un izinde bu yolculuğu birlikte tamamladık. Umarım bu tarihi hatırlamak hepimize ilham vermiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir çift kum
bir